Kavak Adası ismindeki bu yer 340 bin metrekarelik büyüklüğe sahip. Adanın 170 bin metrekaresi Türkiye'ye aitken geriye kalan paylarsa Yunanistan ve Bulgaristan arasında paylaşılıyor. 3 ülkeli ada şeklinde medyamıza haber olan bu yerin en önemli özelliği Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan arasındaki sınırın birleştiği noktada olması. 2005 yılında 3 ülke arasında imzalanan protokolle Kavak Adası Dostluk ve Barış Adası olarak ilan edilmişti. Aynı sene içinde 3 ülkenin devlet bakanlarının katıldığı bir törenle adada dostluk ve barış anıtının açılışı yapılmıştı. Gerçekten de o dönem bu küçük adaya 3 ülkenin pasaport ve vizesiz giriş çıkış yapabilmesi için bazı resmi girişimler olmuş. 19 Temmuz 2005 tarihinde dönemin Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Solomon Pasi ve Yunan Bakan Nikos Çarçinos tarafından açılışı yapılan bu topraklarla alakalı günümüzde yapılmış pek fazla haber ve kaynak bulunmuyor. Vali ve bakanlık bazında bazı girişimler olduktan sonra olayın üstü kapanmış gibi. Anladığım kadarıyla askıda kalmış bir proje haline dönüşmüş. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyileşmeye doğru gittiği şu dönemde belki de bu video aracılığıyla Kavak Adası yeniden gündeme gelir. O da elbette sizlerin elinde. Bu videoyu ne kadar çok paylaşırsanız buranın adı o kadar çok bilinir. Ayrıca Meriç Nehri üzerinde Yunanistan'la paylaştığımız adalar da var. Eğer ayrıntılı bilgi edinmek istersen zaten bu konuda çekmiş olduğum bir video var. Açıklamaya o videoyu bırakıyorum. Velhasıl gelelim asıl konumuza. Ülkede onlarca ada olmasına rağmen Yunanlar Mora adındaki kara parçasını da adaya çevirdiler. Pekala, Yunanistan kendi topraklarını neden adaya çevirdi? 11 milyona yaklaşan nüfusu ve 131.957 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Yunanistan'ın en büyük sorunlarından birisi yönetimi zor olan bir coğrafyaya sahip olması. Yunanistan birçok adaya sahip olduğu gibi kara sınırlarında bile küçük denizlerle birbirinden ayrılmış toprak parçalarından oluşuyor. Bu durum geçmişte şehirler arasındaki bağlantının hızlı bir şekilde gerçekleştirilmemesine neden oluyordu. Korint'ten Atina'ya olan mesafe sadece 68 kilometre olmasına rağmen gemilerin yarımada etrafında dolanması ve Atina'ya bu şekilde ulaşması gerekiyordu. İşte tam da bu yüzden Yunanistan hükümeti bu masraflı ve gereksiz dolaşımdan kaçınmak, öte yandan zaman tasarrufu sağlamak için 1881-1893 yılları arasında toprakların bir kısmını ada haline getirdi. Fakat bu o kadar kolay olmadı. Çünkü kanal oluşturma fikri Romalılardan bu yana dillendirilen ama gerçekleştirilememiş bir projeydi. Bununla birlikte Yunanların bağımsız bir ülke olarak varlıkları 1453'teki İstanbul'un fethiyle son bulmuştu. Böylece civar bölgelerde bağımsız yaşayan az sayıdaki Yunan halkı da Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmeyi tercih etmişti. Osmanlı Devleti'nde yaşayan Yunanlar Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlı kısmen özellik sahibi bir toplum olsa da Osmanlı'ya bağlı kaldıkları süre boyunca pek çok kez isyana kalkıştılar. Özellikle 17. yüzyılda Mora başta olmak üzere tüm Yunanistan'da çok büyük direnişler gerçekleşti. 18. yüzyılda Ruslar ile olan ilişkiler Yunanlar arasındaki özgürlük ve bağımsızlık düşüncelerinin yayılmasına neden oldu. 1768 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Mora kıyılarına gelen Rus donanması Mora'da Osmanlılara karşı bir isyan çıkmasına neden oldu. Tüm bunları düşündüğümüzde Mora'nın Yunanlar için oldukça önemli bir yer olduğunu söyleyebiliriz. 1830'da Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğundan bağımsızlığını kazanmasının ardından Mora Yarımadası'nı adaya dönüştürme fikri tekrar gündeme geldi. Kanalı kazmak için Korint bölgesinin en ince yeri seçildi ve 1893 yılına gelindiğinde Yunanlar kanalı kullanıma açtı. Bu proje Peloponnes'i yani bizim bildiğimiz adıyla Mora'yı diğer Yunanistan topraklarından ayırmış ve bir adaya dönüştürmüştü. Kanalın bitmesiyle beraber ticaret gemileri Mora'nın güneyindeki tehlikeli burunlardan geçmek yerine bu kanalı kullanmaya başlamıştı. Ancak Yunanistan zamanına göre oldukça çılgın olan bu projeyle kendi topraklarını dönüştürdükten sonra kanalla ilgili birçok finansal ve operasyonel zorluklarla karşılaştı. Kanal açılmasına açılmıştı ancak birçok gemi operatörü çeşitli sebeplerden dolayı kanalı kullanmayı istemiyordu. Kanalın yüksek duvarları rüzgarı kanalize ediyor ve gemileri neredeyse kayalıkları çarpmaya zorluyordu. Yani basitçe bu kanal yapısı gereği gemileri kontrol etmeyi zorlaştırıyordu. Ayrıca iki körfez arasındaki farklı hava koşulları Korint kanalındaki güçlü akıntılara sebep olmaya başlamıştı. Bu durum gemi trafiğinin beklentilerin çok altında kalmasına neden oldu. Kanalı işleten şirketler kar edebilmek için yıllık 4 milyon ton yük geçişine ihtiyaç duysa da 1906 yılında kanaldan geçen yük miktarı sadece yarım milyon tondu. Yani beklenen performanstan neredeyse 8 kat daha az. Ancak kanalı daha ilginç hale getiren bir şey varsa o da hem 1. hem de 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmasıydı. Burası özellikle 2. Dünya Savaşı'nda önemli bir rol oynadı.
1943'te Almanya'nın Yunanistan'ı işgali sırasında Almanlar ve müttefikleri İtalyanlar Yunanistan'ı işgal etti. Bölgeyi ilk olarak İtalyanlar işgal etmeyi denedi ancak Yunan askerleri tarafından geri püskürtüldüler. Sonra 1941'de Alman güçleri Bulgaristan üzerinden Yunanistan'a girerek ikinci bir cephe açtı. Burada Yunanlar İngiliz ve Anzak askerlerinin yardımıyla direndi. Fakat Alman birliklerinin Arnavutluk kanalı üzerinden gelen saldırıların ardından yenildiler. Böylece Almanlar 26 Nisan 1941 sabahı 5 saatten kısa bir sürede Korint kanalını ele geçirerek kontrolü sağladı. Almanya'nın kontrolü ele geçirmesiyle beraber İtalyanlar ve Almanlar Romanya'dan petrol ithal etmeye başladı ve bu petrol Korint kanalı üzerinden taşınmaya başladı. Ayrıca Almanların Kuzey Afrika'yı işgal ettiği zaman Afrika'ya yapılan askeri takviyelerin yaklaşık %90'ını Korint kanalı üzerinden temin edildiği tahmin ediliyor. Korint kanalı 2. Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından stratejik bir öneme sahip olsa da günümüzde yılda yaklaşık 15.000 geminin geçtiği ve özellikle küçük tekne trafiğiyle öne çıkan turistik bir destinasyona dönüştü. Uzunluğu sadece 6.4 kilometredir. Genişliği ise yalnızca 24.6 metre. Bu düşük sayılar onu birçok modern gemi için geçilmez kılıyor. Büyük ve modern gemileri barındırma kapasitesinin olmaması nedeniyle Yunanistan'a ekonomik açıdan pek katkısı olduğu söylenemez. Aslında Korint kanalı 3 önemli deniz rotası arasında yer alıyor. Bunlar sırasıyla Cebeli Tarık Boğazı, İstanbul Boğazı ve Süveyş kanalı. Bu üç bölgede küresel deniz ticareti için son derece önemli. Karadeniz'den çıkan bir gemi Ege Denizi'nden geçerek Korint Boğazı'ndan Venedik'e gitmek için bir rota izleyebilir. Ancak az önce de söylediğim gibi büyük gemileri barındıramaması ve tek yönlü bir rotaya sahip olması nedeniyle tercih edilmiyor. Kıyaslama yapmak gerekirse Süveyş kanalı bazı bölgelerde Korint kanalından 10 kat daha geniştir. Fakat tüm bunlara rağmen Yunanistan'ın bu bölgede hala planları var. Büyük gemileri ağırlayabilmek ve ülkenin ekonomisini canlandırmak amacıyla Yunan yetkililer kanalı genişletme ve büyütme projesi öneriyor. Yunanistan'ın stratejik planında Akdeniz'de varlığını yeniden canlandırmak ve belki de dünyanın en büyük kanallarıyla rekabet edebilmek için kanalın genişletilmesi ve yenilenmesi hedefleniyor. Açıkçası dünyanın en büyük kanallarıyla rekabet etmek istiyorlarsa bunu yapmak zorundalar. Peki bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bildiğiniz gibi yıl sonuna kadar 100.000 abone hedefim vardı ama artık pek gerçekçi durmuyor. Buna rağmen 50.000 kişinin kıyısına yanaştık ve bu yüzden destekleriniz için sonsuz teşekkür ederim. Zaman gerçekten çok hızlı geçiyor. Bu kanalda ikinci kez yılbaşı kutlayacağız. Henüz bir 15 gün kadar daha var ama hepinize mutlu yıllar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.